Güneşin batışı, Levant kıyılarında, M.Ö. 12. yüzyılın sonlarına doğru kadim bir liman kenti olan Ugarit'in taş duvarlarına son ışıklarını vuruyordu. Bu, Akdeniz'in doğusunda, ticaret yollarının kalbinde yer alan zengin ve kozmopolit bir şehirdi. Mısır'dan gelen papirüsler, Anadolu'dan gelen kil tabletler ve Mezopotamya'dan getirilen lüks mallar, Ugarit'in pazarlarında el değiştirir, limanında gemiler demirlerdi. Şehrin sarayları, tapınakları ve evleri, bölgenin refahını ve kültürel çeşitliliğini yansıtan bir mozaikti. Ancak bu canlı tablo, bir gecede tarihin sisli perdeleri arasına gömülecekti. Bir zamanlar hareketli olan Ugarit limanı, şimdi sessizliğe bürünmüş, taş yığınları ve külle kaplıydı. Milattan önce 1177 yılına doğru bu görkemli şehir, bilinmeyen bir felaketin kurbanı olmuştu. Arkeologlar, 10 yıllar süren kazılar sonucunda şehrin aniden terk edildiğini ve şiddetli bir yıkıma uğradığını ortaya çıkardılar. Duvarlar içeri doğru çökmüş, çatılar yanmış, günlük eşyalar olduğu gibi bırakılmıştı. İnsanlar sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibiydi. Bu yıkımın arkasındaki güçler kimlerdi ve neden bu kadar acımasızlardı? Bu soruların yanıtı sadece Ugarit için değil, tüm Doğu Akdeniz dünyası için bir sır perdesi olmaya devam edecekti. Ugarit'in başına gelenler münferit bir olay değildi. Tarihçiler, M.Ö. 1177 yılı civarında sadece Ugarit'in değil, dönemin neredeyse tüm büyük uygarlıklarının birbiri ardına çöküş yaşadığını fark ettiler. Anadolu'da Hitit İmparatorluğu, Ege'de Miçen uygarlığı, Mezopotamya'da Babil ve Asur krallıkları, hatta güçlü Mısır bile büyük sarsıntılar geçirdi. Bu basit bir fetih ya da savaş değildi. Çok daha tuhaf, daha kapsamlı, daha gizemli bir sistemik çöküş yaşanmıştı. Tarihçiler bugün bile bu denli büyük bir felaketi tek bir nedene bağlamakta zorlanıyorlar. Deniz kavimleri, depremler, kuraklıklar, kıtlıklar, iç isyanlar. Tüm bu faktörlerin bir araya gelerek kadim dünyayı dizlerinin üzerine çöktürdüğü düşünülüyor. Bu derin ve gizemli tarihi yolculuğumuza devam ederken, siz de bu geceki hikayemize nereden eşlik ettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de Akdeniz'in esintili kıyılarından, belki de Anadolu'nun sessiz dağlarından, belki de uzak bir şehrin kalabalığından bizi dinliyorsunuzdur. Bu kadim sırların peşine düşerken, tarihin fısıltılarını birlikte dinlemek ve kanalımıza abone olarak daha nice derin hikayeleri keşfetmek için sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Milattan önce 1500 ila 1200 yılları arasına denk gelen Geç Tunç Çağı, aslında izole krallıklardan oluşan bir dünya değil, son derece sofistike, küresel bir uygarlıklar ağıydı. Bu dönem, bugün bildiğimiz uluslararası ilişkileri bile gölgede bırakacak kadar geniş kapsamlı ticaret anlaşmaları, diplomatik evlilikler ve karşılıklı antlaşmalarla birbirine bağlanmıştı. Doğu Akdeniz'den Mezopotamya'ya, Anadolu'dan Mısır'a uzanan bu geniş coğrafya, adeta tek bir nefes alıp veren devasa bir organizma gibiydi. Dönemin en güçlü uygarlıklarından biri, şüphesiz Mısır'ın yeni krallığıydı. İkinci Ramses, büyük lakabıyla anılan bu firavun döneminde Mısır, gücünün zirvesindeydi. Abu Simbel ve Ramesseum gibi devasa anıtlar, firavunun üstünlüğünü ve ilahi gücünü ilan ediyordu. Mısır, güneyde Nübiye'den, kuzeyde Levant'a kadar uzanan geniş toprakları kontrol ediyor, Nübiye'deki altın madenleri sayesinde dönemin finans merkezi konumundaydı. Firavunların diğer krallarla yaptığı yazışmalar, Mısır'ın kendine güvenen bir süper güç olduğunu açıkça gösteriyordu. Anadolu'nun kalbinde ise kendi görkemiyle Mısır'a meydan okuyan bir başka dev vardı. Hitit İmparatorluğu. Bugünden daha geniş bir alanı kaplayan bu imparatorluk, başkenti Hattuşa'da devasa taş duvarlar, görkemli tapınaklar ve binlerce kil tabletten oluşan zengin arşivleriyle öne çıkıyordu. Hititler, usta diplomatlar ve korkusuz savaşçılardı.
Mısır'la yaptıkları Kadeş Savaşı, tarihin en büyük savaş arabası muharebelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bu savaşın ardından dünya tarihinin ilk yazılı barış antlaşmasını imzaladılar. Bu antlaşmanın kopyaları bugün bile Birleşmiş Milletler binasında sergilenmektedir. Hititler, Anadolu'nun kadim halkı olarak bölgenin kültürel ve siyasi tarihinde silinmez bir iz bıraktılar. Ece'de ise klasik Yunan medeniyetinden önceki dönemde Miken uygarlığı tüm ihtişamıyla parlıyordu. Miken, Tirins ve Pilos gibi devasa taş saraylar, savaşçı krallar ve altınla dolu mezar odaları bu uygarlığın zenginliğini ve gücünü gözler önüne seriyordu. Mikenler, lineer B adı verilen bir yazı sistemiyle karmaşık ekonomilerini savaş arabası tekerleklerinden kokulu yağlara kadar her şeyi yöneten sofistike idari merkezlere sahipti. İtalya'dan yakın doğuya kadar uzanan geniş ticaret ağlarını ve toprakları kontrol ediyorlardı. Homeros'un destanlarına konu olan Truva Savaşı, Miken kahramanlarının efsanevi mücadelelerini anlatır ve bu savaşın geçtiği Truva, bugünkü Türkiye topraklarında yer alır. Mezopotamya, yani iki nehir arası olarak bilinen bu bereketli topraklar, uygarlığın beşiğiydi. Babil ve Asur krallıkları, kütüphaneleri, kanun kodları, astronomik gözlemleri ve sofistike matematik sistemleriyle biliniyordu. Levant kıyılarındaki Ugarit, Biblos ve Sur gibi şehir devletleri ise üç kıtadan gelen mal ve fikirleri birbirine bağlayan hayati ticaret merkezleri olarak büyük bir zenginliğe sahipti. Bu uygarlıklar arasındaki ilişkiler bugün bile şaşırtıcı derecede karmaşıktı. Mısır'da bulunan Amarna mektupları, firavunlarla diğer hükümdarlar arasındaki yazışmaları içeren kil tabletlerdir. Bu mektuplarda krallar birbirlerine kardeş diye hitap eder, gösterişli hediyeler gönderir, evlilikler ve başlık paraları konusunda pazarlık yaparlardı. Hatta Babil kralının Firavundan altın gönderimini geciktirdiği için şikayet ettiği mektuplar bile mevcuttur. Bu yazışmalar, dönemin diplomatik inceliklerini ve karşılıklı bağımlılığı gözler önüne serer. Uluslararası ticaret ağları da benzer şekilde gelişmişti. Kalay, Afganistan'dan ve hatta muhtemelen Britanya'daki Cornwall'dan binlerce kilometre yol kat ederek geliyordu. Bakır ise, başta Kıbrıs olmak üzere, dönemin petrol zengini Körfez Devleti gibi Anadolu ve Sina'dan sağlanıyordu. Baltık kehribarı, Afrika fil dişi, Arabistan tütsüsü, Fenike mor boyası, Mısır tahılı, Girit şarabı ve Yunan zeytinyağı gibi sayısız ürün, tüccarlar aracılığıyla denizler ve karalar üzerinden taşınıyor, diplomatik protokoller çerçevesinde el değiştiriyordu. Bu küresel ticaretin en çarpıcı kanıtlarından biri, bugünkü Türkiye'nin güney kıyılarında, Uluburun açıklarında keşfedilen batıktır. Milattan önce 1300 yılı civarında battığı düşünülen bu gemi, geç Tunç Çağı uygarlığının birbirine ne kadar sıkı bağlı olduğunu olağanüstü bir şekilde gözler önüne serer. Geminin kargosu adeta bir zaman kapsülü gibiydi. Kıbrıs'tan 10 tona yakın bakır külçeleri, Afganistan'dan yaklaşık 1 ton kalay, Mezopotamya'dan cam boncuklar, Kenan takıları, Mısır skarabeleri, Miken çanak çömlekleri, Afrika abonozu, Baltık kehribarı, nar, incir, zeytin, silahlar, aletler, ham maddeler ve en az 7 farklı kültür bölgesinden gelmiş, bitmiş ürünler. Bu batık, istisnai bir diplomatik gönderi değil, yüzlerce, hatta binlerce benzer seferden sadece biriydi. Standart bir Tunç Çağı ticaret gemisiydi. Ancak bu görkemli çağın bir de Aşil'in topuğu vardı. Tunç bağımlılığı. Tunç, bakır ve kalay alaşımı dönemin çeliğiydi. Askeri güç, tarım ve ekonomik gelişme için vazgeçilmezdi. Bakır nispeten yaygın bulunurken kalay nadirdi, inanılmaz derecede nadirdi ve genellikle binlerce kilometre uzaktaki kaynaklardan temin edilmek zorundaydı. Hiçbir krallık yeterli miktarda hem bakıra hem de kalaya kolayca erişemiyordu.
Bu durum, uluslararası ticareti isteğe bağlı bir lüks olmaktan çıkarıp yapısal bir zorunluluk haline getiriyordu. Bu karşılıklı bağımlılık, sistemin sıkı bağlantılı olmasını sağlamıştı. İşler yolunda giderken, inanılmaz bir verimlilik sağlarken, herhangi bir aksaklıkta aşırı kırılganlık yaratıyordu. Afganistan'dan kalay tedarikinde yaşanan bir sorun gibi, tek bir noktadaki aksaklık, tüm Akdeniz'e yayılarak orduları, tarımı ve ekonomileri etkileyebilirdi. Uluburun batığı, adeta zamanda donmuş bir uyarıydı. Tek bir geminin kargosunun kaybı, benzer birçok kayıpla birleştiğinde ve diğer aksaklıklarla birleştiğinde, tüm sistemi çöküşe sürükleyebilecek bir krize yol açabilirdi. Milattan önce 12. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Tunç Çağı dünyası zaten bir fırtınanın eşiğindeydi. Birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini tetikleyen felaketler zinciri bu görkemli uygarlıkları sarsmaya başlamıştı. Denizin derinliklerinden yükselen gizemli akıncılar, gökyüzünden inen kuraklık ve yerin altından gelen sarsıntılar, bu sıkı bağlı sistemin her bir halkasını zorluyor, kırılma noktasına getiriyordu. Mısır kayıtlarında her şeyin çöküşe geçtiği dönemde aniden ortaya çıkan deniz kavimlerinden bahsedilir. Bu gizemli akıncılar, Anadolu'dan Suriye'ye, Kıbrıs'tan Mısır'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kasıp kavurmuştu. Hatti toprakları, Kizzuvatna, Karkamış, Arzava ve Alasya Kıbrıs gibi bölgeler onların saldırılarına maruz kalmış, ardından Mısır'a doğru ilerlemişlerdi. Mısır firavunu 3. Ramses'in Medinet Habu'daki kabartmaları onların yıkıcı gücünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Hiçbir ülke onların silahlarına dayanamadı. Halklarını perişan ettiler. Pelesetler, muhtemelen Filistinliler. Cekerler, Şekeleşler, Sicilyalılar olabilir. Denyenler, Yunanlar veya Mikenler olabilir. Ve Veşeşler gibi çeşitli gruplardan oluşan bu kavimlerin kimliği hakkında bugün bile kesin bir fikir birliği yoktur. Onlar, medeniyetleri yok eden barbar istilacılar mıydı, yoksa zaten çökmekte olan toplumlarından kaçan, çaresizliğin ittiği mülteciler miydi? Kanıtlar belirsizdir. Yıkımlar dağınık bir şekilde gerçekleşmiş, net bir istila düzeni göstermemiştir. Ugarit'in son mektupları, kralın zaten yıllardır süren bir krizle zayıflamış olduğunu düşündürmektedir. Belki de deniz kavimleri, kapılar kendiliğinden yıkıldığında ortaya çıkan bir sonuçtu. Ticaretin çökmesi, şehirlerin yanması ve kaynak kıtlığı nedeniyle korsanlığa soyunan yerinden edilmiş nüfuslardı. Onlar, sistemik bir başarısızlığın nedeni değil, daha çok bir belirtisiydiler. Deniz kavimlerinin yarattığı bu dış baskı, zaten içeriden çürümeye başlayan bir dünya ile karşılaştı. Milattan önce 1200 yılı civarında, onlarca yıla yayılan şiddetli ve uzun süreli bir kuraklık dönemi, Tunç Çağı toplumlarını derinden zayıflatmıştı. Bu iklim değişikliğinin izleri, arkeolojik ve paleoklimatolojik verilerle günümüze kadar ulaşmıştır. Kıbrıs ve Levant'tan elde edilen polen verileri, tahıl ve meşe ormanı polenlerinde keskin bir düşüşü, kuraklığa dayanıklı bitkilerde ise keskin bir artışı göstermektedir. Bu durum, bitki örtüsünün seyrekleştiğini ve tarım alanlarının başarısız olduğunu işaret eder. Göl seviyeleri düşmüş, mağaralardaki sarkıtlar, stalagmitlerse, katman kalınlıkları ve kimyasal bileşimleri aracılığıyla yağış rejimindeki değişiklikleri kaydetmiştir. Bu kayıtlar, gökyüzünün zaten kapanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Ağaç halkaları, dendrokronolojide, milattan önce 1200 yılı civarında birden fazla yıl boyunca dar halkalar göstererek uzun süreli kötü büyüme koşullarına işaret etmektedir. Bu kanıtların tümü, bölgenin onlarca yıl süren şiddetli bir kuraklık dönemine girdiğini açıkça ortaya koyar. Bu kuraklıkların etkisi yıkıcıydı. Yağışların güvenilmez hale gelmesi, pınarların kuruması ve hasatların azalması kıtlığa yol açtı. Saraylar zaten sınırlı olan tahıl depolarını tüketmek zorunda kaldı. Kıtlık, yetersiz beslenme
Zayıflayan bağışıklık sistemleri ve hastalıklar hızla yayıldı. Toplumsal güven aşındı, haydutluk arttı. Yerel yetkililer kayıtları tahrif etmeye veya rüşvet almaya başladı. Örneğin Hitit kralı 4. Tuthalia'nın imparatorluğun nihai çöküşünden onlarca yıl önce Mısır'dan tahıl dilendiği mektuplar günümüze ulaşmıştır. Mektuplarında "Ülkemde açlık var, halkım yaşasın diye tahıl gönderin" diye yazıyordu. Bu, Anadolu'nun iç kesimlerinin dış saldırılar başlamadan çok önce bile ciddi sorunlarla boğuştuğunu gösteriyordu. Mısır'da bile Nil boyunca uzanan yazıtlarda M.Ö. 13. yüzyılın sonları ve 12. yüzyılın başlarında düşük sel seviyelerine ve kıtlıklara dair ipuçları bulunmaktadır. Tahıl fiyatları fırlamış. Yöneticiler huzursuzluğu önlemek için halkı doyurduklarıyla övünmek zorunda kalmışlardı. İklim değişikliğinin getirdiği bu felaketlere yerin altından gelen başka bir tehdit de eklendi: deprem fırtınaları. Doğu Akdeniz, Hellenik Yayı, Anadolu fay sistemleri, Ece ve Levant gibi tektonik plakaların kesiştiği adeta bir fay hattı yumağıdır. Geç Tunç Çağı çöküşüyle aynı döneme denk gelen, onlarca yıla yayılan büyük depremler dizisi, şehirlerin ve altyapının yıkılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Mikende, M.Ö. 13. yüzyılın sonlarına ait bir yıkım tabakası, devrilmiş duvarlar, yana kaymış taşlar ve dışa doğru çökmüş duvar örgüleriyle doludur. Bu desenler, kuşatma veya yangından ziyade sismik aktiviteyi işaret etmektedir. Tirins'te de benzer kanıtlar bulunmaktadır. Çatlamış duvarlar, yerinden oynamış bloklar ve pankek gibi çökmüş binalar. Girit'teki Knosos'ta ise bükülmüş zeminler ve eğri sütun tabanları gibi sismik travma belirtileri görülmektedir. Bugünkü Türkiye topraklarında yer alan efsanevi Troya'da, çöküş dönemine denk gelen bir tabaka, duvarların yıkıldığını ve temellerin büküldüğünü gösterir. Bu da sismik bir olayın yorumu olarak kabul edilir. Ugarit'te ise içeri doğru düşmüş ağır taşlar ve garip açılarda duran duvarlar, hem insan kaynaklı hem de doğal bir felaketin izlerini taşımaktadır. Bu depremler, şehirleri, sarayları ve tapınakları yerle bir etti. Yeniden inşa, zaten kuraklık nedeniyle azalan iş gücü ve kaynakları gerektiriyordu. Bazı yerler terk edildi. Hayatta kalanlar çaresizlerin saflarını kabarttı. Bu dış ve doğal felaketler, Tunç Çağı'nın yüksek derecede merkezileşmiş saray ekonomilerinin içsel kırılganlıklarını da ortaya çıkardı. Bu sistemler, verimli olsalar da eşitsizliği besliyor ve dış şoklara karşı savunmasız bir yapı sergiliyorlardı. Saray, üretimin, depolamanın, yeniden dağıtımın ve uzun mesafeli ticaretin merkeziydi. Çiftçiler tahıl, yün veya hayvan gibi ürünlerle vergi öder, zanaatkarlar tayin karşılığında çalışır, tüccarlar kraliyet depolarına mal getirirdi. Merkezi planlama ve koordineli bir sistemdi. Ancak bu sistem, tek düğüm olan sarayın kusursuz işleyişine bağlıydı. Elitler, yüksek görevliler, aristokratlar, toprak, köle, cömert tayınlar ve lüks eşyalar alırken, köylüler ağır yükümlülüklerle, vergiler, angarya, sayıdan ibaretti. İklim kötüleştiğinde köylüler üzerindeki talepler azalmadı. Aksine daha da arttı. Bu durum sistemin zayıflamasına ve hoşnutsuzluğun artmasına yol açtı. Miken saraylarından, özellikle Pilos'tan gelen son tabletler, gergin bir yönetimi, kıyı gözcülerinin seferber edildiğini ve aceleyle yapılan envanterleri göstermektedir. Bazı tabletler, sarayı yok eden yangın sırasında pişmiş, bu da ani bir krizi işaret etmektedir. Mısır'da 3. Ramses, açları doyurduğu ve yağmalamayı engellediğiyle övünerek yaygın bir huzursuzluğa işaret ediyordu. Ugarit'ten gelen mektuplar, haydutlardan ve yerel ayaklanmalardan bahsediyordu. Hitit metinleri ise vasalların sadakatlerinin sarsıldığını, haraç göndermediklerini anlatıyordu. Yönetimden gelen tepki genellikle kontrolü sıkılaştırmak
vergileri artırmak ve daha katı çalışma koşulları dayatmak oldu. Ancak bu, sistemi stabilize etmek yerine daha da istikrarsızlaştırdı. Arkeolojik ipuçları, büyük, gösterişli yerleşimlerin terk edildiğini, daha küçük köylerin ise varlığını sürdürdüğünü veya büyüdüğünü göstermektedir. Yıkım katmanları her zaman klasik kuşatmaları değil, bazen idari binaların belirli bir şekilde yakıldığını ortaya koymaktadır. Bu durum, sıradan insanların artık kendilerini koruyamayan bir sistemi desteklemeyi bıraktığı hipotezini güçlendirmektedir. Yerel liderler uzak krallara direndi. Şehir halkı, saray depolarına ve arşivlere saldırdı. İç sadakatin aşınması, krizleri felakete dönüştürdü. Saray ekonomileri inanca dayanıyordu. Bu inanç bir kez ortadan kalktığında, saray sadece savunmasız bir binadan ibaretti. Tunç çağının görkemli uygarlıkları, adeta bir kumdan kale gibi bu mükemmel fırtınanın etkisiyle birbiri ardına çöküşe geçti. Saray ekonomileri inanca dayanıyordu. Bu inanç bir kez ortadan kalktığında saray sadece savunmasız bir binadan ibaretti. Tunç çağının görkemli uygarlıkları adeta bir kumdan kale gibi bu mükemmel fırtınanın etkisiyle birbiri ardına çöküşe geçti. Peki bu büyük güçlerin her biri bu yıkımın ardından nasıl bir kaderle yüzleşti? Bazıları tamamen silinirken, bazıları ağır yaralar alarak da olsa varlığını sürdürmeyi başardı. Anadolu'nun kalbindeki büyük Hitit İmparatorluğu için son, yaklaşık olarak M.Ö. 1180 yılına denk gelen sessiz bir silinmeyle geldi. Bu güçlü krallık, binlerce yıl boyunca adeta yeryüzünden silinmiş, başarıları ve adı 2000 yıldan fazla bir süre unutulmuştu. Sadece eski ahitteki Etiler veya Hittiler şeklindeki belirsiz bir yankı, onların varlığına dair zayıf bir ipucu sunuyordu. Başkent Hattuşa'nın arkeolojik katmanları, yanmış ahşap kirişleri, çökmüş duvarları ve şiddetli bir yangının izlerini taşımaktadır. Şehir, bir daha asla eski ihtişamına kavuşamadı. Büyük bürokrasi ve merkezi yönetim sistemi dağıldı. Ancak Hitit kültürü tamamen yok olmadı. Anadolu'nun güneydoğusunda ve Kuzey Suriye'de, Karkamış, Malatya, Kummuh gibi şehirlerde ortaya çıkan küçük yeni Hitit devletleri, Hitit dilini, yazısını, sanatını ve tanrılarını yüzyıllar boyunca yaşatmaya devam etti. Bu küçük krallıklar, büyük bir imparatorluğun küllerinden doğan son mirasçılarıydı ve modern Türkiye topraklarının kadim tarihini oluşturan önemli bir parçayı temsil ediyorlardı. Mısır ise bu krizde farklı bir şekilde yüzleşti. 20. hanedanın güçlü firavunu 3. Ramses, bu yıkıcı dönemin en şiddetli anlarında tahttaydı. O, Mısır'ı Trakya'dan gelen ve deniz kavimleri olarak bilinen istilacılara karşı başarıyla savundu. Ancak bu zaferler, Mısır'ın dış topraklarını kaybetmesine ve içeride büyük bir çalkantı yaşamasına engel olamadı. 3. Ramses, yaklaşık olarak M.Ö. 1155 yılında kendi sarayındaki bir harem komplosu sonucu suikaste kurban gitti. Mumyasının bilgisayarlı tomografi, BT taramaları bu trajik olayı doğrulamaktadır. Onun saltanatı sırasında tarihte bilinen ilk işçi grevi, Deir el Medina'daki işçilerin grevi yaşandı ve mezar soygunculuğu yaygınlaştı. Mısır, diğer uygarlıklar gibi tamamen çökmedi. Nil Nehri'nin düzenli taşkınları, çölün doğal kampon bölgeleri ve köklü merkezi örgütlenme geleneği sayesinde ayakta kalmayı başardı. Ancak bu, ağır bir bedel karşılığında oldu. Mısır içine kapandı. Kenan, Suriye ve Nübiye'deki dış topraklarını kaybetti. Merkezi güç, yerel elitler, Amon yüksek rahipleri, Tanis'teki krallar, Libyalı Nübiyeli yöneticiler arasında parçalandı. Bir zamanların parlak imparatorluğu yalnızca bir anıya dönüştü. Mezopotamya'ya baktığımızda, Babil'deki Kasit hanedanlığı, M.Ö. 13. yüzyılın sonlarıyla 12. yüzyılın başlarında Elam istilaları, Asur baskısı,
ve iç karışıklıklar nedeniyle çöktü. Babil şehri yağmalandı. Asur ise sınırlarını daraltarak ve içine kapanarak bu dönemi atlattı. Yukarı Dicle boyunca küçük, temkinli bir krallık olarak varlığını sürdürdü ve yeniden yükselişini bekledi. Daha doğuda Indus Vadisi'ndeki Harappan uygarlığının büyük şehirleri, iklim değişiklikleri ve diğer faktörler nedeniyle M.Ö. 2. bin yılın başlarında zaten zayıflamış ve bir kent sonrası dünyaya dönüşmüştü. Parçalanmış topluluklar, kuraklıklara ve nehir değişikliklerine çoktan uyum sağlamışlardı. Çin'de ise Shang Hanedanlığı yaklaşık olarak M.Ö. 1046 yılında Zhou Hanedanlığı tarafından devrildi. Bu bir güç değişimiydi. Gizemli bir çöküş değil. Ancak daha geniş bir küresel hanedanlık değişimleri örüntüsünün bir parçasıydı. Bu durum Akdeniz'deki çöküşle doğrudan bağlantılı olmasa da M.Ö. 2. bin yılın dünya genelinde bir geçiş dönemi olduğunu göstermektedir. Doğu Akdeniz'de bu büyük çöküşün ardından tarihçilerin karanlık çağı olarak adlandırdığı bir dönem başladı. Bu, insanlığın gerilediği bir dönemden ziyade parlak izlerin, yazı, anıtsal mimari, uzun mesafeli ticaret, kaybolduğu veya solduğu bir zamandı. Yunanistan'da lineer B yazısı yüzyıllarca ortadan kalktı. Anıtsal saray kompleksleri terk edildi veya küçüldü. Nüfus seviyeleri düştü, yerleşim yerleri daha savunulabilir tepelere taşındı. Ticaret daha düzensiz ve yerel hale geldi. Yunan karanlık çağları, yüzyıllar süren bir okuryazarlık yoksunluğu dönemiydi. Ancak Homeros'un İlyada ve Odiseya gibi sözlü gelenekler uzaktaki anıları korudu. Ancak bu yıkım aynı zamanda yeni bir dünyanın tohumlarını da ekti. Demir çağının yükselişi, bu yeniden doğuşun en önemli itici güçlerinden biriydi. Demir cevheri, Tunç çağının kalbi olan kalaydan çok daha yaygın ve kolay erişilebilir bir metaldi. Ergitme teknikleri bir kez öğrenildiğinde, toplumlar kırılgan, uzun mesafeli ticaret ağlarına daha az bağımlı hale geldi. Bu durum, metal erişimini kademeli olarak demokratikleştirdi ve gücü bronzu tekelleştiren elitlerden uzaklaştırdı. Tunç çağının çöküşüne katkıda bulunurken, aynı zamanda çöküş sonrası dünyayı da şekillendirdi. Hititler, demir işleme konusunda erken denemeler yapmış olsalar da, demirin yaygınlaşması ve teknolojisinin olgunlaşması, Tunç çağının sona ermesinden sonra gerçekleşti. Levant kıyısındaki Fenikeliler, bu yeni dönemin yükselen güçlerinden biriydi. Sur, Sayda ve Biblos gibi şehir devletleri, Kenan geleneklerini miras alarak çöküşün yarattığı boşluğu doldurdu. Denizlerdeki baskın tüccarlar haline geldiler, ufuklarını genişlettiler ve Kartaca gibi koloniler kurdular. Aynı zamanda modern yazının temelini oluşturan alfabeyi rafine ederek Yunanlılara ve diğer halklara yaydılar. Kenan'ın yaylalarında ise demir çağında küçük köylerden oluşan İsrailliler ortaya çıktı. Kendilerine özgü maddi kültürleriyle çöküşün ardından sosyal ve dini olarak yeniden örgütlendiler. Kıyı Ovası'nda ise Aşkelon, Aşdod ve Gazze gibi şehirlerde Filistinliler yerleşti. Arkeolojik kanıtlar, onların Ege bağlantılarını, yani deniz kavimleriyle olan ilişkilerini göstermektedir. Onların erken İsrailli kabilelerle olan çatışmaları, daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçasıydı. Yunanistan'da ise yüzyıllar süren toparlanmanın ardından yaklaşık olarak M.Ö. 8. yüzyılda Yunan şehir devletleri yani polisler ortaya çıktı. Bunlar saray merkezli krallıklar yerine vatandaş topluluklarıydı. Tartışıyor, oy kullanıyor ve demokrasiyi deniyorlardı. Felsefe, tiyatro ve bilim gibi klasik Yunan uygarlığının temellerini attılar. Bu dönem çöküşün paradoksal bir sonucuydu. Yıkım, yeni teknolojiler, sosyal yapılar ve fikirler, alfabetik yazı, demir aletler, vatandaş meclisleri, bölgesel krallıklar için alan açtı. Klasik dünyanın birçok özelliği çökenlerini M.Ö. 1177 yılından sonraki yüzyıllara borçluydu.
Anadolu ve çevresindeki bu dönüşümler, sonraki büyük imparatorlukların ve kültürlerin doğuşuna zemin hazırlayarak, tarihin sürekli akışında yeni bir sayfa açtı. Bu büyük dönüşüm, tarihçilerin gözünde milattan önce 12. yüzyılın başlarında Doğu Akdeniz'i ve ötesini saran o muazzam çöküşün bir sonucuydu. Yüzyıllar boyunca süren araştırmalar, bu yıkımın tek bir nedeni olmadığını ortaya koydu. Aksine, Amerikalı tarihçi Eric Klein'ın mükemmel fırtına olarak adlandırdığı bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle tetiklenen karmaşık bir olaylar zinciriydi bu. Kuraklıklar, depremler, akınlar ve istilalar, iç karışıklıklar ve ticaret ağlarının kesintiye uğraması gibi çok katmanlı, birbirine kenetlenmiş etkenler, zaten kırılgan ve aşırı bağlantılı bir dünyayı daha da derine sürüklemişti. Her bir felaket, diğerini tetikleyerek ya da şiddetlendirerek tüm sistemi geri dönülmez bir sona doğru itmişti. Bu kadim medeniyetler adeta bir örümcek ağı gibi birbirine bağlıydı. Ağın tek bir noktasındaki zayıflık tüm yapıyı sarsmaya yetiyordu. Bu senaryo, ekologların ve mühendislerin sistem çöküşü olarak tanımladığı duruma benziyordu. Çok sıkı bir şekilde birbirine bağlı bir sistemde, çok fazla bileşen aynı anda baskı altına girdiğinde, şokları emmek yerine onları hızla yayar ve sonunda sistemin aniden çökmesine yol açar. Tunç Çağı dünyası da böyle bir yapıya sahipti. Bir düşünün. Önce uzun süreli bir kuraklık baş gösterir. Ekinler kurur, kıtlık yayılır. Kıtlık, çaresiz insan topluluklarını göçe ve yağmaya iter. İşte deniz kavimleri gibi grupların ortaya çıkışı belki de bu yüzdendir. Bu göçler ve akınlar zaten hassas olan ticaret yollarını kesintiye uğratır. Ticaretin durmasıyla Tunç Çağı'nın çeliği olan bronz üretimi sekteye uğrar. Çünkü bakır ve kalay tedariki durur. Bronz eksikliği hem orduları hem de tarımı zayıflatır, devletleri savunmasız bırakır. Zayıflayan devletler halkın güvenini kaybeder, iç karışıklıklar baş gösterir, isyanlar patlak verir. Ve bu zincirleme reaksiyonun sonunda tüm yapı çatırdar ve çöker. Her bir başarısızlık bir sonrakini tetikleyerek bir domino etkisiyle tüm medeniyetleri karanlığa boğar. Bu sarmal, bir zamanlar görkemli olan imparatorlukların ve şehirlerin sonunu getirmişti. Ancak tüm tarihçiler, bu çöküşün ani ve dramatik olduğu konusunda hemfikir değildir. Bazı araştırmacılar, M.Ö. 12. yüzyılın başlarındaki bu dönemin daha ziyade kademeli, bölgesel bir gerileme olduğunu, farklı bölgelerde, farklı zamanlarda yaşanan bölgesel krizler mozaiği olduğunu savunur. Onlara göre, her ne kadar büyük bir değişim yaşansa da, bu ani bir kapanmadan çok, yüzyıllara yayılan bir dönüşüm sürecidir. Aslında her iki bakış açısı da doğru olabilir. Bireysel şehirler ve krallıklar için yaşanan felaketler ani ve yıkıcıyken, daha geniş bir perspektiften bakıldığında tüm bölge için bir faz değişimi veya büyük bir yapısal dönüşüm olarak görülebilir. Her iki durumda da sonuç aynıydı. Eski dünya düzeni yerini yeni bir düzene bırakmıştı. Tıpkı bir nehrin yatağını değiştirip yeni bir yöne akmaya başlaması gibi. Bugün bizler bu muazzam felaketi adeta bir anahtar deliğinden bakarak anlamaya çalışıyoruz. Dönemin birçok arşivinin yanıp kül olması, pek çok önemli yerleşimin hala toprak altında kalması ve sözlü anlatıların zamanla kaybolması, hikayenin büyük bir kısmını karanlıkta bırakıyor. Arkeologlar ve tarihçiler, yıllar süren titiz kazılar ve incelemelerle toprağın derinliklerinden çıkan her bir seramik parçası, her bir tablet kalıntısı veya her bir yıkılmış duvar parçasından anlam çıkarmaya çalışıyor. Eldeki bulgular, çoğu zaman parçalı ve yorumlamaya açık, adeta bir yapbozun eksik parçaları gibi. Mısır firavunlarının kabartmalarındaki deniz kavimleri tasvirleri, yıkılmış şehir katmanlarındaki yanık izleri, kurumuş göl yataklarındaki polen verileri, demir kullanımına geçişin izleri ve umutsuzluk dolu diplomatik mektuplar gibi ipuçları bize o dönemin fısıltılarını taşıyor. Ancak bu fısıltılar tam resmi görmemize yetmiyor. Daha çok
derin bir uykudan uyanan birinin rüya parçacıklarını hatırlaması gibi. Milattan önce 12. yüzyılın başlarındaki Tunç Çağı çöküşü hala kısmen gölgede kalmış bir muamma olmaya devam ediyor. Nedenleri dalgalar gibi birbirinin üzerine binmiş, zaman çizelgeleri bulanıklaşmış ve insan deneyimlerinin çoğu kayda geçirilmeden yitip gitmiştir. Milyonlarca insanın yaşadığı o felaket dolu yıllarda kim bilir kaç hikaye, kaç acı, kaç umutsuzluk yaşandı da hiçbiri bize ulaşmadı. Tam olarak neyin son damla olduğunu, hangi olayın bardağı taşırdığını kesin olarak belirlemek, tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir sırdır. Bu belirsizlik, bu açıklanamayan boşluklar, hikayenin ayrılmaz bir parçasıdır. Belki de bu yüzden bu kadim gizem bizleri hala kendine çekiyor ve insanlığın kırılganlığı üzerine düşünmeye sevk ediyor. Geçmişin bu sessiz çağrısı bizleri bugünün dünyası ile ilgili derin sorular sormaya itiyor. Tarih bize şunu gösteriyor. Uygarlıklar ne kadar güçlü ve kalıcı görünürlerse görünsünler, aslında son derece kırılgandır. İklim koşullarına, ticaret ağlarına, siyasi istiklara ve şansın cilvelerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ancak aynı zamanda insanlık şaşırtıcı bir dirence sahiptir. Milattan önce 12. yüzyılın başlarındaki Tunç Çağı dünyası da tüm karmaşık sistemler gibi kendisini sonsuz sanmıştı. Devasa sarayları, geniş imparatorlukları ve karmaşık ticaret ağlarıyla asla yıkılmayacak gibi görünüyordu. Ama yıkıldı. Bir anda binlerce yıllık birikim küllere ve harabelere dönüştü. İnsanlar bildikleri dünyanın sonunu yaşadı. Evlerini, tanrılarını, krallarını kaybetti. Bu çöküş şüphesiz ki korkunç bir dönemdi. Büyük kayıplar yaşandı, nüfus azaldı, bilgi birikimi kayboldu. Ancak aynı zamanda beklenmedik bir şekilde yaratıcı bir süreçti. Eski düzenin külleri ve gölgeleri arasında yeni diller, yeni tanrılar, yeni topluluklar, yeni teknolojiler ve yeni fikirler için bir alan açtı. Alfabetik yazı, demir aletler, vatandaş meclisleri ve bölgesel krallıklar gibi klasik dünyanın pek çok özelliği, kökenlerini milattan önce 1177 yılından sonraki yüzyıllara borçluydu. Bu, tarihin sürekli bir döngü olduğunu gösterir. Yıkım, her zaman yeni bir başlangıcın habercisidir. Tıpkı bir orman yangınının ardından toprağın daha verimli hale gelmesi gibi, bu büyük yıkımda yeni filizlerin yeşermesine olanak sağlamıştı. Anadolu'nun kadim topraklarında, Mezopotamya'nın bereketli hilalinde, Mısır'ın Nil kıyılarında ve Ege'nin adalarında sayısız medeniyetin yükselişine ve düşüşüne tanıklık ettik. Her bir çöküş bir sonu işaret ederken, aynı zamanda yeni bir düzenin, yeni bir umudun tohumlarını da içinde barındırıyordu. Bir düzen küllere ve gölgelere karıştığında, neredeyse her zaman başka bir şey başlar. İlk başta kırılgan, belirsiz ama olanın anısını ve hala olabileceklerin olasılığını taşıyarak. Bu sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de dersidir. İnsanlık her zaman yıkımın ardından yeniden inşa etme gücünü bulmuştur. Peki, modern tarihçiler bu büyük çöküşü nasıl yorumluyor? Milattan önce 12. yüzyılın başlarında yaşanan bu küresel felaket, uzun yıllar boyunca tek bir nedene bağlanmaya çalışıldı. Kimi araştırmacılar, deniz kavimlerini başsorumlu ilan ederken, kimileri iklim değişikliğine, kimileri de depremlere veya iç isyanlara odaklandı. Ancak günümüzdeki genel kabul, Eric Klein gibi önde gelen tarihçilerin de vurguladığı gibi, tek bir felaketin değil, birbirine kenetlenmiş, çok katmanlı faktörlerin bir araya gelerek yarattığı mükemmel bir fırtına olduğudur. Kuraklıklar, depremler, akınlar ve istilalar, iç huzursuzluklar ve ticaret ağlarındaki kesintiler gibi unsurlar, kırılgan ve aşırı bağlantılı bir dünyada birbirini güçlendirerek yıkımı kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu,
Ekolojiden ve mühendislikten ödünç alınan bir kavramla sistemik çöküş olarak adlandırılabilir. Öyle ki sistemin çok fazla parçası aynı anda strese girdiğinde şoku emmek yerine iletir ve zincirleme bir reaksiyonla kopma noktasına gelir. Bu zincirleme etkiyi hayal etmek zor değil. Uzun süreli kuraklıklar, tarımsal üretimi düşürerek kıtlıklara yol açtı. Kıtlıklar, zaten zor durumda olan halkları yerinden ederek göçlere ve çaresiz akınlara, yani deniz kavimlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu akınlar ve göçler, ticaret yollarını kesintiye uğrattı. Bronz çağının can damarı olan kalay ve bakırın tedarikindeki aksaklıklar, bronz üretimini sekteye uğrattı. Silahların ve aletlerin yapımındaki bu kritik ham madde eksikliği, devletlerin askeri gücünü zayıflattı, ekonomileri felç etti. Zayıflayan devletler, iç isyanlara ve toplumsal huzursuzluklara karşı savunmasız kaldı. Her bir başarısızlık, bir diğerini tetikleyerek sonunda tüm sistemin çöküşüne yol açtı. Bu, tıpkı bir domino taşları dizisi gibiydi. İlk taş düştüğünde, diğerleri de kaçınılmaz olarak onu takip etti. Ancak bu dramatik çöküşün hızı ve ani olup olmadığı konusunda tüm tarihçiler hemfikir değil. Bazı araştırmacılar bu dönemi daha ziyade bölgesel krizler mozaiği olarak, yani daha kademeli ve yerel bir düşüş olarak tanımlar. Onlara göre her bölge kendi dinamikleri içinde farklı zamanlarda ve farklı yoğunluklarda krizler yaşadı. Ancak bu iki bakış açısı aslında birbirini dışlamaz. Bireysel şehirler veya krallıklar için felaketler ani ve yıkıcı olabilirken, daha geniş bir perspektiften bakıldığında tüm Doğu Akdeniz'de gözlemlenen, yavaş yavaş yayılan ve sonunda tüm yapıyı değiştiren bir faz kayması olarak da görülebilir. Herkes, kendi yaşadığı felaketi bir son olarak algılasa da, büyük resimde bu, eski dünyanın yavaş ama kaçınılmaz bir dönüşümüydü. Bugün bu büyük felaketi anlamaya çalışırken adeta bir anahtar deliğinden bakıyoruz. Tunç Çağı'nın son dönemlerine ait pek çok arşiv yanıp kül oldu. Şehirler yıkıntılar altında kaldı ve nesiller boyu aktarılan sözlü hikayeler zamanın tozlu sayfalarında kayboldu. Binlerce yıl sonra arkeologların kazmaları ve bilim insanlarının analizleri sayesinde bu kadim dünyanın son anlarına dair ipuçlarını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ugarit'in son umutsuz mektupları, Hitit krallarının Mısır'dan tahıl dilenen yazışmaları, Mısır'daki kıtlık ve isyanları anlatan hiyeroglifler, kuruyan göl yataklarındaki polen izleri, ağaç halkalarındaki daralmalar ve elbette şehirlerin yıkım katmanları. Tüm bunlar bize geçmişin fısıltılarını taşıyor. Ancak bu fısıltılar, büyük bir gürültünün ardından gelen sessizlik gibi, hikayenin tamamını anlatmaktan çok uzak. Tunç Çağı çöküşü, nedenleri dalgalar gibi üst üste binen, zaman çizelgeleri bulanıklaşan ve insan deneyimleri büyük ölçüde kayıtlara geçmeyen, hala gölgelerde kalan bir kisendir. Kesin dönüm noktasını, son damlayı veya tüm bu felaketlerin tam olarak nasıl bir araya gelerek bu denli büyük bir yıkıma yol açtığını tam olarak belirlemek, elimizin uzanamayacağı bir yerde duruyor. Bu gizem, hikayenin ayrılmaz bir parçasıdır. Belki de bu belirsizlik, bize geçmişin karmaşıklığını ve insanlık tarihindeki büyük değişimlerin her zaman net ve anlaşılır olmadığını hatırlatır. Tıpkı karanlık bir gecede uzaktaki bir şehrin ışıklarının titremesi gibi, bu dönemde bize sadece silik anılar bırakmıştır. Medeniyetler tıpkı canlı organizmalar gibi kırılgan yapılardır. İklim koşullarına, ticaret ağlarına, siyasi dengelere ve şans faktörlerine derinden bağlıdırlar. Tunç Çağı dünyası da her karmaşık sistem gibi kendini kalıcı sanmıştı. Saraylar, tapınaklar, devasa ordular ve zenginlikler sonsuza dek sürecekmiş gibi görünüyordu. Ancak tarihin gösterdiği gibi hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Milattan önce 12. yüzyılın başlarındaki o büyük çöküş,
İnsanlık tarihindeki bu evrensel gerçeğin en çarpıcı örneklerinden biridir. Topraklar kurudu, şehirler sarsıldı, ticaret durdu ve krallıklar toz olup gitti. Ancak bu yıkımın ortasında bile insan ruhunun inanılmaz bir dirençle yeniden ayağa kalktığını görüyoruz. İnsanlar her şeye rağmen hayatta kalmanın, yeniden inşa etmenin ve yeni yollar bulmanın yollarını aramışlardır. Bu geceki yolculuğumuzda kadim medeniyetlerin yükselişini ve düşüşünü izlerken belki de kendi hayatlarımızdan veya bugünün dünyasından kesitler bulduk. Eğer bu hikaye size anlamlı geldiyse, zihninizi dinginleştirdiyse veya tarihin derinliklerindeki bu yolculuğun devam etmesini arzu ediyorsanız, kanalımıza abone olarak bize katılabilirsiniz. Ayrıca bu hikayeyi dünyanın neresinden dinlediğinizi veya zihninizde en çok hangi görüntünün kaldığını yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Sizinle birlikte geçmişin sırlarını çözmeye ve geleceğe ışık tutmaya devam edelim. Bu çöküş, her ne kadar korkunç ve yıkıcı olsa da, beklenmedik bir şekilde yaratıcı bir güç de taşıyordu. Eski düzenin külleri ve gölgeleri arasında yeni diller, yeni tanrılar, yeni topluluklar, yeni teknolojiler ve yeni fikirler için bir alan açtı. Alfabetik yazı, demir aletlerin yaygınlaşması, vatandaş meclislerinin doğuşu ve bölgesel krallıkların yükselişi gibi klasik dünyanın pek çok temel özelliği, kökenlerini M.Ö. 1177 yılından sonraki yüzyıllara borçluydu. Yıkım, bazen yeni bir başlangıcın habercisidir. Tıpkı bir orman yangınının ardından toprağın daha verimli hale gelmesi gibi, bu büyük yıkımda yeni filizlerin yeşermesine olanak sağlamıştı. Bir düzen küllere ve gölgelere karıştığında, neredeyse her zaman başka bir şey başlar. İlk başta kırılgan, belirsiz ama olanın anısını ve hala olabileceklerin olasılığını taşıyarak. Bu, sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de dersidir. İnsanlık, her zaman yıkımın ardından yeniden inşa etme gücünü bulmuştur. Anadolu'nun kadim topraklarında, Mezopotamya'nın bereketli hilalinde, Mısır'ın Nil kıyılarında ve Ege'nin adalarında sayısız medeniyetin yükselişine ve düşüşüne tanıklık ettik. Her bir çöküş, bir sonu işaret ederken, aynı zamanda yeni bir düzenin, yeni bir umudun tohumlarını da içinde barındırıyordu. Ve belki de bu, insanlık tarihinin bize sunduğu en değerli derstir. Her son, yeni bir başlangıcın kapısını aralar.